Ve evet, aslında ilk defa böyle bir video yapıyorum. Bu oyunla bu tarz bir serinin ilk videosu olması beni gerçekten heyecanlandırıyor. Kendim için konuşayım. Bu oyun benim direkt top 5'imde. Yani ilk 5 sıralamasında kesinlikle olan bir oyun benim için. Sağlam hikaye anlatımı, sağlam hikaye örgüsü, sağlam sinematik, oynanış derken o say bitmiyor. Şöyle bir kısa olarak oyunu anlatmak istedim. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gittiyse devamını çekmek de isterim. Şimdiden iyi seyirler. Bazı oyunlar vardır, sadece oyun değildir. Onları bitirdiğinde sadece görev tamamlandığı yazısını görmezsin. Bir his kalır. The Last of Us da tam olarak öyle bir oyun işte. Zombi öldürmek, kaynak toplamak, görev yapmak, mermi bulmak, bunların hepsi arka planda kalıyor. Asıl mesele insan olmak. Kayıp, sevgi, pişmanlık, hepsi bir hikayenin içinde değil, bizim içimizde yaşanıyor. The Last of Us'ın gücü, karakterlerinin kusursuz olmamasında aslında. Joel bir kahraman değil. Ellie, masum bir çocuk değil. İkisi de kırılmış insanlar. Ama belki de bu yüzden o kadar gerçekler. Joel, kaybettiği kızın yerine Ellie'yi koymuyor. Ama ondan kopamıyor da. Ellie ise Joel'a güvenmek istiyor ama bir yandan ondan korkuyor. Bu ikili bir baba kız hikayesi değil. Daha çok iki yalnızın birbirini bulma hikayesi. Peki ya Joel haklı mı, haksız mı? İyi mi, kötü mü? Düşman mı, kurtarıcı mı? Ve sonra o an geliyor. Joel, Ellie'yi kurtarmak için herkesi öldürüyor ve yakıp yıkıyor. Birçoğumuz o sahnede donup kalıyoruz. Çünkü ne hissedeceğimizi bile bilmiyoruz. Bazıları diyor ki Joel bencil davrandı. Hayır hayır, dünyayı kurtaracak birini öldürdü. Ama diğerleri diyor ki o bir baba gibi davrandı. Kızını bir kez daha kaybetmeyecekti. Benim için Joel ne tamamen haklı ne tamamen haksız. Çünkü insan bazen doğruyu seçmez. Sevdiklerini seçer. Ve bu oyunda zaten bize şunu soruyor. Sevgi bazen bencillik midir? Joel'un kararı dünyayı değil, Ellie'yi kurtardı. Dünyayı yalnız bıraktı. Ama belki de o anda Ellie onun tüm dünyasıydı. The Last of Us özel kılan şeylerden biri de temposu aslında. Oyun seni acele ettirmiyor. Yavaş ilerliyor. Ama yavaşlık içinde de her şeyin bir anlamı var. Her sessizlik bir duygu taşıyor. Her ara konuşma farklı bir şeyi ifade ediyor. Bazen sadece yürüyorsun ama o yürüyüşte bile karakterlerinin iç dünyasını hissediyorsun. İşte bu yüzden Last of Us sadece bir senaryodan ibaret değil. Gerçekten sinema kalitesinde bir duygu yolculuğu. Birçok oyun görev anlatır. Ama Last of Us insanları anlatır. Peki Last of Us neden en iyi hikayeli oyunlardan birisi? The Last of Us sana sadece olayları anlatmıyor ki. Sana sorular bırakıyor. Doğru nedir? Yanlış ne? Birini kurtarmak uğruna dünyayı feda eder misin? Ve bu oyun bu sorulara cevap vermiyor bile. Cevabı sana bırakıyor. Cevabı senin vicdanına bırakıyor. İşte bu yüzden Last of Us bir oyun değil. Bir deneyim. Karakterleri hatırlarsın, sahneleri unutmazsın. Müziğini duyunca bile içini bir şey kaplar. Çünkü o hikayede kendinden bir parça bulursun. The Last of Us bizi şunu hatırlatıyor aslında. İnsan olmak bazen doğru yapmak değil. Bazen sadece dayanabilmek demek. Ve bu yüzden The Last of Us en iyi hikayeli oyunlardan biri değil. Belki de en insan olanı. Peki sen ne düşünüyorsun? Joel haklı mıydı? Haksız mıydı? Düşman mıydı? Dost muydu? Yorumlarda buluşalım.